Do you think Turkish coffee is Turkish or Greek? Sakıza neden çok yiyorsun? Barış ilginç bir şey fark etmiş. Akşamüstü olunca kapı önünde oturuyorlar. Buraya sadece Yunanlar geliyor. Burası kesinlikle en sevdiğim plaj. Yunanların bizdeki gibi çok kötü bir adeti var. Bazı yerlerin denizi var ya, Yunanlar bence bizim kardeşlerimiz, çok benziyoruz. Orçun Dalarslan'ı dünyaya bağlayan, yurt dışında uygun fiyatlı internetin yeni adı Roamless eSIM sunar. Arkadaşlar benim 2009'dan beri sürekli gelip gittiğim ve artık İzmir'den sonra ikinci memleketim diyebileceğim Sakız Adası'ndan herkese selamlar. Bilin bakalım buraya kiminle geldim? Gülce ile. Tabii ki Gülce ile birlikte burada 2 gece 3 gün boyunca ve benim buralı arkadaşım var Nikos. Onunla 15-16 senelik arkadaşım Sakız Adası'nın turistler tarafından az bilinen yerlerini de keşfedeceğiz. Köylere gideceğiz, plajlara gideceğiz ve Nikos da diğer tanıdığım tüm Yunanlar gibi çok misafirperver. Biz araba kiralamıştık. Evet. Onu da anlatacağım. Ama dedi ki siz bırakın dedi, benim arabayla gidelim dedi. Şimdi bizi gelip alacak. O zaman Tatilimiz başlasın. Hep birlikte gezelim Sakız Adası'nı. Ve Nikos geldi. Yasu, Hello, my friend. how are you? I'm fine. Good. Turistler tarafından çok az bilinen bir plaja, Avlonya'ya geldik. Bugün bir de hem Haziran başı hem Cuma. O yüzden bayağı sakin. Nasıl, beğendin mi? çok beğendim. Bu sakinlik çok güzel değil mi? Çok güzel. Ama dedi ki yarın gelirler. Buraya sadece Yunanlar geliyor. Turist neredeyse hiç gelmiyor Yüce. Su pırıl pırıl. Nikos girdi bile denize hemen. Şurada bir de küçük bir işletme var. Hemen onu da göstereyim. Bu büfeden işte bira olsun, kahve olsun, istediklerinizi alıyorsunuz. Kokteyller vesaire. Sadece ona ücret ödüyorsunuz. Şezlonglar tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ben kahve aldım. 4,5 euroydu fiyatı, buzlu kahve. Şimdi bir şey anlatacağım. Bakın bugün hafta içi Nikos keyif yapıyor burada. Plaja geliyor, kahvesini içiyor. Ve sadece Nikos değil, diğer Yunan arkadaşlarım da, bu Sakız Adası'ndakiler, başka adalardakiler de böyle. Bütün günü böyle keyifle geçiriyorlar. İşte sabah kahvelerini içip 2 saat işe gidiyorlar. Öğlen ayrı bir denize geliyorlar öğleden sonra. Akşam biraz daha çalışıp sonra 6 gibi 7 gibi kahvelerini içip yemeğe gidiyorlar yine bir mekanda. Ve bir şikayet ediyorlar, inanamazsınız. Demin Niko ile buluştuk. Bugün çok yorucu, çok yoruldum, çok her defasında böyleler. Yani I'm talking about you enjoy the life but you complain how difficult life is and how much you work. Böyleler. Yani Yunanistan'da Yunan insanlarla ya da tanıştığınızda şikayet ediyorsa bilin ki aslında çok keyifli bir yaşam sürüyorlar. Arkadaşlar şu suyun temizliğine bakar mısınız? Bakın belime kadar sudayım ama ayaklarım ne kadar net görünüyor. Elimde. Bu testi de yapalım. Şimdi Avlonya'nın yakınlarındaki bir başka plaja geldik arkadaşlar. Apoteka burası da. Burayı da çok seviyorum. Her ikisi de Mesta köyüne yakın. Mesta köyü de merkeze 30-35 dakika uzaklıkta. Plaja şuradan iniliyor. Şimdi göstereceğim. Ama bu barı gerçekten keyifli. Özellikle gün batımında çok güzel oluyor burası. Nasıl, beğendin mi Gülce? Güzel. Nasıl manzara? Harika. Deniz de güzel ama ben aşağıdan ziyade burada oturmaktan çok keyif alıyorum. Biz genelde geliyoruz buraya, açıyoruz biramızı, şu manzaraya karşı içiyoruz ya da kahvemizi, soğuk kahvemizi yapalım valla.
Burası Orta Çağ'dan kalma bir kaleköy. Cenevizler zamanında 1300'lerde inşa edilmiş. Biliyorsun Sakız Adası'nın ismini aldığı sakız var. Mastiha diyorlar. Bu sakızı korsanlardan korumak için inşa edilmiş bir köy. Dışarıdan baktığınızda kale gibi görünüyor ama içeride gördüğünüz gibi evler var ve labirent gibi sokaklar var ki korsanlar geldiği zaman kaybolsunlar, yolunu bulamasınlar. Biraz karnımız acıktığı için plajda oturmayıp bu köye geldik. Önce yemek yiyeceğiz. Burada souvlaki yiyeceğiz, yani tavuk şiş. Ama burada pita, ekmek arası olanı yokmuş. Böyle bir mekan, çok keyifli. Bakar mısınız? Köyün sokaklarını dediğim gibi gezeceğiz. Fiyatları da hemen söylüyorum. Biz Gülce ile ortaklaşa bir tane tavuk şiş söyledik, yani souvlaki. Bunun fiyatı 7 euro. Yanında bolca patates var ve işte o pita dediğimiz ekmeğinden. Onun dışında bir tane de hepimiz ortaya Yunan salatası söyledik. O da 9 euro. Ben küçük bir bira söyledim. O da 4 euro. Fiyatlar eskiye göre daha pahalı çünkü her sene daha çok Türk turist geldikçe biraz daha artırıyorlar gibi hissettim. Burada böyle sokaklar labirent gibi ama aralarda gördüğünüz gibi şöyle limon ağaçları falan da çıkabiliyor. Çok güzel vallahi. Bakın böyle sokak aralarında çok güzel mekanlara da rastlıyoruz. Burası bar mı kahveci mi bilmiyorum ama içerisi de böyleymiş. Hafif hafif arkadan Yunan müzikleri de çalıyor. Nico, what is the population of this village? 200. No, 300. But you almost knew it. Bakın burada da yine bir kedi. Bizdeki gibi Yunan adalarında da bol bol kediler, köpekler oluyor sokakta. Daha çok kedi ama. Nico, I feel like we are not in the year 2026. We are in year 1520. There is no difference. No, it's not different. It's the same. Yes. Arkadaşlar normalde Nikos çok konuşkan. You are very talkative all the time. Değil mi Gülce? Ama when we open the camera bir anda konuşmayı bırakıyor. Ya da gülüyor. I don't want to be famous. That's why. Everyone who visits Chios, please come and find Nikos. Oh. 10 numara adamdır. Her defasında böyle çok ilgileniyor. Sağ olsun. Bakın Gülce yine pozlara başladı. Bu sefer görevi Niko'ya verdim, dedim biraz da sen çek. Artık ben yoruldum. Size bir de köy meydanını gösterelim. Ondan sonra buradan ayrılacağız. Sağ tarafta bir kilise var. Meydanda böyle, burada bol bol kafeler var. Şimdi şuradan daha detaylı bakacağız. Henüz daha sezon başı olduğu için köy çok kalabalık değil. Gördüğünüz gibi sakin. Böyle bakın, burada genelde şu kapı önlerinde teyzeler falan oturuyor ama daha herhalde erken. O yüzden henüz oturmamışlar. Kilisenin içine de bakalım. İbadet var gibi. Şimdi eve döndük. Bu sol üstteki balkon bizim evimizin balkonu arkadaşlar. Burası Türklerin Sakız Adası'nda en sevdiği bölge olan Karfaz. Gündüz çıkmadan önce evi kirletmeden bir videosunu çekmiştim. Hemen o görüntüyü koyuyorum sizler için. Hemen ev gezimize başlıyoruz. Burası Enalis Studios and Apartments olarak geçiyor arkadaşlar. Çünkü bakın burada böyle mutfağımız da var. Şurada yatak alanı, burada kahve makinalarımız vesaire. Bu arada bakın şurada koydukları bütün abur cuburlar vesaire, kendi ikramları, dolapta da öyle birkaç şey var. Şarap da var. Tüm misafirlere ikram ediyorlar. Burada keyifli bir koltuk alanı ve en güzeli de manzaramız. Gülce balkonun tadını çıkarıyor bile. Nasıl buldun burayı Gülce? Beğendim, çok keyifli. Çok keyifli değil mi? Güzel de esinti var. Evet, karşıda da güzel. Çeşme ve Karaburun manzaramız. Şurada bir inşaat var ama bir gürültüsü yok çünkü yaz aylarında bir inşaat işleri olmuyor. Ben aşağıda video çekerken Gülce hazırlanmış bile. Benim daha çok işim var. Bilgisayarda çalışacağım. Neyse, kiraladığımız araçta görünüyor balkondan. Onu da 3 günlük 80 euroya kiraladık. Tabii Temmuz'da falan daha yüksek fiyatlar olabilir. Video altına WhatsApp numaralarını yazarım. Gelmek istediğiniz zaman onlardan fiyat alabilirsiniz. Otelin de zaten Instagram'ını yazacağım. Yine gelmek istediğiniz dönemdeki fiyatları otelin Instagram hesabına mesaj atarak öğrenebilirsiniz.
Şimdi Sakız Adası'nın kale içine geldik. Burada bir deniz ürünleri tavernasında yemek yiyeceğiz. Ama mekan tam olarak hangisi bilmiyorum. Nikos söyledi. Burada başka bir yer daha var, Kafenes diye. Çok sevdim ama orada şu karşısı Kafenes. Burada bakın et yemekleri var. Gelmek isterseniz. Deniz ürünleri ise şu karşısı galiba Gülce. Evet, burasıymış. Nikos da burada zaten. Hey! Arkadaşlar, mekanda çok gürültü var diye çekemedim orada. Neler yedik biz şimdi? Kalamar söyledim. Izgara kalamar söyledik, ızgara ahtapot, karides saganaki, dolma dakya, sarmaya dolma dakya diyorlar. Patlıcanlı peynirli bir meze. Salata böyle dakosa benzeyen Ege salatasıymış. Ev yapımı şarabımız, suyumuz, ekmeğimiz vesaire derken 3 kişi 80 euro tuttu. Fiyatlar böyle lezzetler de güzeldi ve Yunanların bizdeki gibi çok kötü bir adeti var. Ödetmiyorlar. Vallahi bak senle bir daha bir yere gelmem bak. He didn't let us pay. Burada yaşadığımız en büyük problem ya gizlice tuvalete kaçıyormuş gibi yapıp ödüyor. Yani savaşıyoruz. Biz bugün ama daha erkenci davrandık köyde. Burada yapamadık. Neyse Yunanlarda da bizim gibi. Başka milletlerde yok bu. Türklerde ve Yunanlarda var. Neyse Efaristopoli. Παρακαλώ. Arkadaşlar burası da Sakız Adası'nın merkezinde kordon boyu böyle sıra sıra mekanlar var. Yaz aylarında Türk turistlerle doluyor ama kışın da hareketli çünkü burada Yunanistan'ın Ege Üniversitesi'nin işletme fakültesi var. O yüzden öğrenciler de çok olduğu için epeyce dolu. Şimdi bir yerde şeyler içeceğiz. Artık onu da biz öderiz gizlice gidip Nikos'a ödetmeden. Arkadaşlar bu sabah hava çok kötüydü. Yağmur, fırtına, bulutlu vesaire derken güne geç başladık. Şu anda saat 2'ye gelmek üzere. Olimpik köyüne geldik çünkü Türkiye'den başka arkadaşlarımız da gelmiş. Onlarla burada buluşalım dedik. Biraz köyü gezip sonra da benim en sevdiğim plaja gideceğiz buradaki. Arkadaşlarımızın yanına yürürken değinmek istediğim önemli bir konu var. Biz bu köylere gelirken ya da işte arkadaşlarımızı ararken internete ihtiyacımız oluyor. Ama Türkiye'deki kullandığımız mevcut operatörleri kullanırsak maalesef ortalama günlük 500 TL alıyorlar. Şaka gibi 11-12 dolar ediyor. Ama ben tabii ki eSIM kullanıyorum. Bu paraları vermiyorum. Ve 2 senedir çok severek Roamless'ın eSIM'ini kullanıyorum. Sen de hatta öyle gittiğimiz her ülkede kullanıyoruz. Nasıl ama kullan bitmiyor değil mi? En son 20 dolar yüklemiştim. Nerede yüklediğimi bile Bak hatırlamıyorum. Hala onu kullanıyorum. duruyor. Neyse arkadaşlar size de bunu tavsiye ediyorum. Bir QR kodu koyuyorum buraya. Bu QR koduyla hem indirebilirsiniz hem de Orçun koduyla 5 dolarlık ücretsiz kullanım hakkınız oluyor. Ama bitmedi. Başka bir kampanya daha var. Bir de 20 dolarlık yükleme yaptığınızda Orçun 20 kodunu kullanarak 20 dolar daha hediye kazanıyorsunuz. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Yani 20 dolarlık yüklemeye 40 dolar bakiyeniz oluyor. Daha da güzel yanı bu kalan bakiyelerinizi atıyorum Yunanistan'da yüklediniz, Yunan adalarında. Burada ben mesela 3-4 günde 6 dolar 7 dolar ancak kullanıyorum. Kalan bakiyenizi başka gittiğiniz ülkelerde de kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ya da yine Yunanistan'a geldi. Senin de öyle bak kendin dedin. Duruyor hala. O yüzden arkadaşlar tavsiye ediyorum. Tabii bu kampanyalar ve kodlar sadece ilk kez yükleyecek olanlar için geçerli. Onu da hatırlatayım. Olimpi'de dün gittiğimiz Mesta köyü gibi adada üretilen sakızları korsanların saldırılarından korumak için inşa edilmiş olan kale köylerden birisi. Buranın da sokakları labirent gibi. Bence çok güzel bir köy ama nedense Mesta kadar turistik değil ki bence bu daha iyi. Burada yerel halk daha fazla derken arkadaşlarımızı gördük işte. Ekin ile Barış selamlar gençler. Kalispera. Kalispera canım. Ne yapıyorsunuz? Böyle buralarda buluşmalarda güzel oluyor.
12-13 sene önce geldiğimde tanıştığım Kiki diye bir Rum kadın vardı. Rum diyorum çünkü İstanbullu aslında. Ama evlenip bu köye gelmiş. İstanbul'u terk ettikten sonra, terk etmek zorunda kaldıktan sonra hikayesini de anlatmıştı. Üzücü bir hikaye. Ve evinin içi o kadar güzel ki böyle kocası buralı. 100 sene önceki mutfağı olduğu gibi korumuşlar mesela. Eğer bulabilirsek onun evini şimdi kapısını çalıp ona da uğrarız. Tavernadaki ablaya sordum Kiki'yi. Dedi ki o hastalandı dedi. Bayağıdır Atina'da bir hastanede dedi. Ben de 7-8 senedir görmemiştim herhalde onu. Allah şifa versin ne diyelim. Barış ilginç bir şey fark etmiş. Neyi fark ettin Barış? Kapıların boyları kısa. Mesela gel ölçelim. Bak. Hop dediğimiz zaman Evet. Şimdi başka bir kapıda da ben deneyeyim. Bu bir tık daha uzun. Ama yine kısa yani bizde bu kadar değil mesafe. Peki sebep ne? Onu da bize Ekin açıklayacak. Lütfen bunu tespit eden insan yorumlara yazsın. Kiki'nin evi buraydı sanırım. Evet. Nikos Kekiki. Dozaki soyadları da. Şansa bak ama burada değil. Allah yardımcısı olsun. Böyle bir su rengi yok arkadaşlar. Çok açık bir turkuaz. Senelerdir geliyorum bu adaya ve burası kesinlikle en sevdiğim plaj. Ve böyle dalgalı havada bile güzel görünüyor. Arkadaşlar hava aşırı rüzgarlı. Deniz çok dalgalı. Hiç girilecek gibi değildi. Biz normalde gireriz ama canımız çekmedi. Ama düz hali efsane oluyor buranın. Ben size şimdi bu videoya eskiden çektiğim fotoğraflardan da koyarım. Biz şimdi Pirgi köyüne gidiyoruz. Denize giremiyoruz ama en azından size köyleri gösterebiliyoruz. Burası da bir başka ortaçağ köyü olan Pirgi. Buranın nüfusu diğerlerinden çok daha fazla, 700-800 civarında. Ama çok daha önemli bir özelliği var. Hemen onu da gösteriyorum. Mimarisi. Burada dikkat ettiyseniz neredeyse bütün evlerin dış cephesinde mozaik var. Bu mozaik geleneğini 14. 15. yüzyıllarda burada hüküm sürmüş olan Cenevizlerden almışlar ve devam da ettirmişler. Öncelikle alt tarafa böyle daha koyu renkli bir harç sürüyorlar. Üstüne ise beyaz sıva yapıyorlar ve daha sonra çatal ve bıçakla bu sıvaları kazıyarak bu geometrik desenlerdeki şekilleri elde ediyorlar. Şimdi köyün meydanına yaklaştık. Bakın burada da amcalar kalispera böyle oturuyorlar. Kahvelerini içip keyif yapıyorlar. Şurası kilise. Burada da başka mekanlar var. Buraya kadar gelmişken tabii ki biz de tavuk souvlaki yiyelim dedik. Yemezsek olmaz. Yani tavuk şiş, içinde cacık sosu var, çok severim. Neyse bunun fiyatı 4 euro. Bir de büyük bira söyledik. 3,5 euroymuş. 2 kişi bölüşüyoruz bunu. Bu arada bazı videolarımda böyle bira falan içiyorum ya ben. İşte zıkkım iç diyen garip garip tipler oluyor. Ya içtiğimiz yarım bira, bundan ne olacak Allah aşkına, yani bunu dert etmeler vesaire. Neyse böyle buna da değineyim dedim. Asıl sevdiğim geleneksel kahvede burası. Burada her daim bu amcalar oluyor. Şimdi de maç izliyorlar. Panathinaikos'la Olympiakos'un basket maçı önemli bir maçmış. Bakın burası da köyün bakkalı. Bizim eski bakkallar gibi çok nostaljik. Şöyle uzaktan. Hello, kalispera. Çeşme'den Sakız Adası'na geçince şöyle bir hikaye atmıştım. 20 dakikada geldik ama başka bir dünya var gibisinden. Sonra bazı kişiler o kadar tepki göstermiş ki buna, abartma öyle bir şey yok, bak Çorak Ada orası bilmem ne filan diye. Tam anlamamışlar. Ben anlatayım ne demek istediğimi. Şimdi bizim ülkemizde politik sıkıntılar vesaire var ya, insanlarda bir mutsuzluk, kötü enerji var son yıllarda. Bunu yurt dışına çıkınca zaten anlıyorsunuz ama yol 20 dakika sürünce daha da bariz bir şekilde anlaşılıyor.
Bir iniyorsunuz, bir anda huzur var. Ama kastettiğim sadece bu da değildi. Mesela zihniyet farkı. Aslında insan olarak da insanlarımız da çok benziyor. Hal, hareket, birbirimize çok benziyoruz. Coğrafya çok benziyor ama zihniyetten kastettiğim de şu. Mesela bakın kaç tane köy gezdik. Hepsi birbirinden iyi korunmuş durumda. Gülce, senin de fikrini merak ettim. Mimariyi Evet, görüyorsun. aynen. Yani çok güzel korunmuş. Bizim de evet güzel. Mesela Alaçatı. Evet güzel ama çok fazla turistik değil mi buralarla Değil mi? kıyaslandığında? Aynen. Burada daha yerel bir yaşam daha hakim. Kesinlikle. Onu hissediyorsun. Bu tarihi dokuyu insanlar burada kendi hallerinde yaşıyorlar hissi Evet var. bu yani eskiden atıyorum belki 15-20 sene önce Alaçatı'da da kapı önünde teyzeler amcalar görüyorduk. Şu anda yok denecek kadar azaldı. Burada o yaşam devam ediyor. Zaten bizde mesela Alaçatı bir örnek. O mekanlar oldu diye ama bak burada bütün köyler böyle. Bunları anlatıyoruz yani arkadaşlar. Böyle işte plajlar temiz. Ondan sonra plajlara zaten şeysiz girebiliyorsun. Bir de biz İşte kadın para olarak ödemeden. mesela Hı hı. bunu belirtmek isterim. Kadın olarak çok rahatsız plajlarda burada. Türkiye'de bakışlar mı? Evet, her yiğidine, her şeye dikkat et. Sürekli bir böyle diken üstünde gibisin Anladım. hissiyat olarak. Haklı her işte. yerde değil belki ama bazı yerde. Bunlar işte arkadaşlar. Bakın böyle akşamüstü olunca kapı önünde oturuyorlar. Kalispera, kalispera. Bu siyah kıyafetli olanlar genellikle dul kadınlar oluyor. Kocaları ölmüş olan. Onlar ya ömür boyu ya da işte birkaç yıl boyunca böyle siyah giyiniyorlar. Arkadaşlar şimdi yemek için Lagada köyüne geldik. Normalde ben buraya hep gündüz geliyordum. İlk defa gece geldim. Burası adanın merkezine 20-25 dakika uzaklıkta böyle tatlı bir balıkçı köyü. Gerçekten çok keyifli oluyor burada balık yemek. Şimdi bu tavernadayız. Bizi de ev sahiplerimiz davet etti. Yani şu anda kaldığımız stüdyoların sahipleri. Hello Vassa, how are you? Gülce burada bile. Yannis de geldi. Hello. Tavernamızı da göstereyim. İsmi Nostos. Şimdi çok estiği için bu taraflara geçelim dedik. İnşallah yer vardır. Diyorlar ki Türkler başka tavernaya daha çok gidiyor ama burası daha iyi. Bakalım denemiş olacağız. Arkadaşlar o kadar çok şey yedik ki karnımız şişti yine. Neler vardı? Ahtapot, karides, bakalyaros balığı, ateşli bir şey vardı, churros, ondan sonra Yunan salatamız var, patatesimiz var, feta saganaki. Yani daha o kadar çok şey yedik ki ama hepsi de güzeldi. Evet, Ben çok şefimizin beğendim. de ikramı vardı. Evet ama fiyatları bilmiyoruz çünkü menüyü göstermediler bize ikram edecekleri için. Efaristopoli for all the food and nice conversation. We really enjoyed it. Çok iyi insanlar. Bize yeni tanıdık. Bizim Naxos'taki, Naxos videomu izlediyseniz Yannis'in arkadaşları onlar tanıyor. Buraya gelirseniz bu restoranda uğrayın tavernaya. Şimdi merkeze döndük. Merkezde gelen turistler daha çok Pordenon'da takılsa da Yunanlı gençler böyle daha iç evlerdeki sokak aralarında takılıyor. Az önce yanından geçtiğim yer Köbrik mesela. Çok popüler bir mekan. Bu sokak boyunca başka mekanlar da var. Arkadaşlar günaydın. Size istediğim kadar plaj gösteremedim ama bugün ayrılmadan önce adadan 2-3 plaj gezeceğiz. Şu anda Glari plajına geldik. Benim yine en sevdiğim plajlardan birisi. Nefis görünüyor şu an karşımda. Buraya virajlı yollardan geliyor. Adanın merkezine 15-20 dakika uzakta. Herkes böyle yol kenarına park ediyor araçlarını. Hemen gösteriyorum. Denizin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Üstelik rüzgarlı havaya rağmen böyle. Karşı tarafta da yine bizim Karaburun görünüyor.
Burası gördüğünüz gibi işletmeli bir plaj. Şurada küçük bir barı var. Yiyecek, içecek söyleyebiliyorsunuz. Şezlonglar var burada. Şezlonglar ücretli ama isteyenler buraya havlusunu serip ücretsiz bir şekilde denizin tadını çıkarabiliyor. Renge bakar mısınız? Muhteşem bir renk. Böyle açık turkuaz en sevdiğim. Rüzgarlı ve dalgalı havaya rağmen su yine pırıl pırıl görünüyor. Buralara artık hafta sonları geldiğinizde Yunan'dan çok Türk turist görebilirsiniz arkadaşlar. Hafta içleri çok daha sakin ve güzel oluyor. Fiyatları da öğrendim arkadaşlar. 2 şezlong 7 euro, yani şezlong başına 3,5 euro. Ama yeni bir şey gelmiş, harcama limiti diye. 2 kişi 40 euro ama buna şezlong da dahil, yani 7 euro zaten şezlong. 33 euroluk harcama yapılması gerekiyormuş. Önceden böyle bir şey yoktu. Sanırım Yunanlarda hala yok. Sadece turistlere özel var ama bunda bence bizim de payımız büyük. Yıllardır çünkü dikkat ediyorum, Türk turistler geliyor harcama limitine. Ben en ön şezlongu istiyorum, bana ona göre ver bilmem ne diye akıllarına soktular sanırım. Ya da bir Türk işletmeci de ortak olmuş olabilir. Şaşırdım. 2 senedir falan gelmiyordum ben bu plaja. Böyle bir harcama limiti getirmişler. Gladi'nin hemen ilerisinde yol kenarında şöyle bir plaj da var. İsmi Mirsinidi plajı. Burası böyle minik taşlı bir plaj ama su pırıl pırıl, hava rüzgarlı değilken burayı görmeniz lazım arkadaşlar ve burada da turist yok denecek kadar az. Arkadaşlar canım acayip denize girmek istedi ama size farklı plajlar göstermek istediğim için bu nefis suya girmeden yola devam ediyorum. Sizden de bir ricam olacak. Bu kadar bakın emek veriyorum. Eğer bu videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bir beğen tuşuna basarsanız, hatta yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Özellikle yorumlarınız beni acayip motive ediyor. Bir de henüz kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna da basarsanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Şimdi de Ayapotini'ye geldik. Burası böyle adanın güneybatısında küçük bir balıkçı köy diyebiliriz. Plajı taşlı ama ben çok seviyorum. Böyle pırıl pırıl oluyor su. Böyle bu tarafta mekanlar da var. Bakalım nasıl mekanlar varmış. Ekin, ne işin var ya? İnanılmaz. Ekin ve Barış bence bizi takip ediyor. Ama nedense sen bize rastlıyorsun. Hayır ama biz ne zaman video çekmeye gelsek bir bakıyoruz buradasınız, oradasınız. Ne Yani yapıyorsunuz? küçük ada diyeceğim, ada da küçük değil. Büyük de ada. Ama yani bu adayı bana öğreten sen olduğun için senin izinden İlk geçmişten gidiyorum. ne zaman Seni takip gelmiştik etmiyorum. biz ilk? 2015 geldi. O zaman mı geldik ilk 2015. buraya? Sakız Adası'na çok geliyorum dedin. Ben her yere çok gidiyorum. Bütün Yunan adalarına aşığım. Ama en çok gittiklerin hangileri? Bir de Atina'ya yakın adalara çok gidiyorum. İdra, Speçes çok sevdiğim adalar. Sakız'a sık geliyorum. Özellikle Sakız'a neden çok geliyorsun? Neden burayı seviyorsun? Konumuz Sakız Adası olduğu için. Şimdi öncelikle belirtmek gerekirse Çeşme'ye yakın diye asla değil. Sakız Adası gerçekten her şey içinde barındıran büyük Değil bir mi? ada. Ne yapmak istiyorsan o gün onu sana verebilecek bir ada. Adanın bir tarafında rüzgar var. Diğer tarafına geç ve sadece 35-40 dakikada geçebiliyorsun. Bütün gününü orada harca. Ve hepsi de güzel plajlar, güzel köyler. İnanılmaz güzel köyleri var ama hani o güzel köyler belki bir sürü adada da var ama kasabaları çok güzel. Denizin kenarında inanılmaz güzel kasabalar var. İşte denizin kenarında böyle lüks beach'in var veya alternatif şezlong olmayan beach'ler var. Çok güzel tabii. Fiyatlarla ilgili ne düşünüyorsun? Yani fiyatlar Türklere rağmen inanılmaz ucuz kalmış. Türklere rağmen dedin ya, bize hala ucuz geliyor ya. Şimdi Yunan arkadaşlarımla da konuştuğumda Türk turistler fiyatları artırıyor dediler. Bu arada ben 3 sene önce geldim Sakız'a en son. Ciddi artmış. Evet. Ama yine de TL'ye çevirdiğimde Tabii. euroyu Hala. inanılmaz ucuz kalıyor. Gerçekten bir pizza yemişsin gibi. Dün uzolu, kalamarlı, karidesli yemek yedik. İnanılmaz güzeldi. Değil yani mi? lezzet de çok güzel. Lezzet de Sakız Adası zaten bence lezzetler konusunda çok iyi. Efaristopoli. Eforistopoli, Paragalo.
Denizi yakından da göstereyim. Bu arada arka planda görünen yerler Çeşme'de Altınkum tarafları. O rüzgar gülleri bile çok net görünüyor. Bakar mısınız şu suyun pırıltısına? Gerçekten taş plajlar daha iyi oluyor. Burada böyle gördüğünüz gibi şezlonglar var. Ama isterseniz siz havlunuzu serip yine kendinizi sulara atabilirsiniz. Buradaki şezlonglarda zaten ben öyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ücret falan genelde olmuyor. Yediğinizi, içtiğinizi ödüyorsunuz. Dolidya plajına geldik. Böyle yukarıda bir kafesi var. Bir şeyler yiyip içmek isteyenler için ama asıl size manzarayı göstereceğim. Birazdan daha da güzelini göstereceğim. En sevdiğim plajlardan biri burası da. Ablalar hemen seslendi. Buradan aşağıya sipariş. Kafe, food, bira. Buradan bakın aşağıya da söylenebiliyor. Biz ama alıp ineceğiz. Daha kolay diye. Dilidya'da denizin içi kumlu ama kumsalda böyle minik taşlar var. Yine de çok güzel bir plaj. Ben bayılıyorum buraya. Denize girmek için can atıyorum. Burada da yine turist sayısı çok az. Çoğunluk buranın yerli Yunanları. Zaten bizim Nikos da burada şimdi. Bizi bekliyordu epeydir. Bekletmiş olduk ama yollar uzun buraya arkadaşlar. Böyle 30-35 dakika sürüyor yol. Arkadaşlar bazı yerlerin denizi var ya böyle yumuşak oluyor. Nasıl tarif edilir bilmiyorum. Biz Tuğçe ile hep girdiğimiz denizlere öyle değerlendiriyoruz. Burası da o yumuşak olan sulardan çıkasım gelmedi. Yemin ederim yine en az yarım saat kaldım. O kadar güzel ki size anlatamam. Buraya gelirseniz mutlaka Vrolidya'ya uğrayın. Planlamanızı da şöyle yapın. Mesela işte Pirgi ya da Mesta tarafına geldiniz ya o güne buradaki plajı da ayarlayın. Çünkü yol git gel tek başına çok uzun sürüyor olabilir ama mutlaka gelin. Zaten gelirken manzaralar da şimdi gördünüz zaten gelirken yol manzaralarımızı çok güzel. Yollar da çok keyifli ve huzurlu böyle. Buraya da ben yine ilk 15 sene önce falan Nikos'a gelmiştim. Buradan bir fotoğrafımız var. Hatta onu da konuştuk. 12 sene önce onu da göstereceğim. I have a question for you. So, do you think Turkish coffee is Turkish or Greek? I think it's Brazilian. No. I don't It's- know. Half half. Be honest, do you seriously think it's half-half or it's Turkish or it's Greek? I don't know. Let's say it's common. But I know Greeks used to call it Turkish coffee until 1970s or 80s. Yes. And then they changed it to Greek coffee. Efaristopoli. Παρακαλώ. We are brothers. Yes. Of course, always. Gerçekten Yunanlar bence bizim kardeşlerimiz, çok benziyoruz. I'm telling, we really are brothers. Greeks and Turks, we are very similar. Yes. You agree? Similar. The same culture. I agree. Ev sahiplerimiz Yannis ve Vassa yarın size ev yapımı hediyelerimiz olacak demişlerdi. Şimdi eve bir geldik ki bulduk onları. Önce böyle bir şişemiz var. Böyle su gibi görünse de bu Çipuro sanırım. Buraya özgü içkilerden kendileri üretiyormuş ve bu pakette de evet zeytinyağı yine kendi üretimleri söylemişlerdi. Ve bu reçel gibi galiba. Bu da kekiğe benzettim ben ama bunların hepsi kendi üretimleriymiş. Böyle teşekkür ediyoruz Efaristopoli kendilerine. Arkadaşlar şu anda Çeşme'deyiz. Feribota son anda binip gelebildik değil mi? Zor yetiştik, almıyorlardı neredeyse. Evet, biz böyle plaj gezip size çekmekten vakti farkına varmamışız. Bir de gittik eve üstümüzü başımızı değiştirdik. Rahat rahat. Neyse, Sakız Adası'na nasıl gidileceğini anlatacaktım. Bari burada anlatayım dedim. Öncelikle Yunanistan'a gitmemiz için vizemizin olması gerekiyor. Schengen vizesi ya da yeşil pasaport. Ama güzel haberim var. Sakız Adası'nda kapıda vize de geçerli. Kapıda vize
vize için de 10 gün öncesinden falan başvuru yapmak gerekiyor. Sakız Adası'na Çeşme'den feribotlarla gidiliyor. Birçok firmanın feribotu var. Hemen hemen hepsinde ücreti gidiş dönüş 50 euro. Ama şöyle bir eleştirmek istediğim konu var burada. 10-15 sene boyunca fiyatlar gidiş dönüş 20 euroydu. Ama son 3-4 senede önce 30 euroya, sonra 40 euroya, sonra 50 euroya çıkardılar. Gerçekten uyuz oluyorum bu duruma ve ben bunu CİMER'e de şikayet ettim. Sonra öğrendim ki konu feribot firmalarından ziyade liman işletmesiyle ilgiliymiş. Çünkü bunun ihalesi yapılırken hükümetimiz bu liman işletmesine vergileri 10-11 katına kadar çıkarma izni vermiş. Bana böyle bir cevap gelmişti. Neyse bunu söylemek istedim. Fiyatlar bence bu kadar kısa mesafe için 20 dakika için çok fazla. Bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bir de Yorumlarınızı da bekliyoruz. Çok mutlu oluruz yorum yaparsanız. evet, yorumlarınız gerçekten çok motive edici oluyor. Abone değilseniz tabii ki abone olmanızı da bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.